Merhabalar arkadaşlar, Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, Bu videomda farklı bir roba artırma tekniğinin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir teknik. Bu tekniği her türlü bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce ipimden bahsedeyim arkadaşlar. İpim Kartopu Baby One anti peeling özelliğe sahip bir ip. 100 gramı 250 metre uzunluğunda. Örgülerinizde bu rengi kullanmak isterseniz de renk kodu K1000. Orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Bu ipi kullanırken 3,5 numaralı şiş kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi 3,5 numaralı şişe 10 ilmek attım. Çift sayı başlıyoruz arkadaşlar. Ortada olan 4 ilmekle anlatımımı yapacağım. Model anlatımımı. Farklı bir roba artırma tekniği arkadaşlar. Ama kolay ilerliyor. Çabuk biten bir teknik. Şimdi ilk ilmeği ters olarak örüyorum. 3,5 numaralı şişime 10 ilmek attıktan sonra arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sonda kalan bir ilmeği ise düz olarak örüyorum. Şimdi 10 ilmeğimiz olduğu için ortadaki 4 ilmekle artırmalarımızı yapacağız. Şu şekilde kenarlarda 3 ilmek kalacak. Ortadaki 4 ilmek üzerinden modelimizi kuracağız. Kenarlarda 3 ilmek kalacak. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. 1. Yanındaki ilmeği örüyorum. 2. Bir ilmek daha örüyorum. 3. 3 ilmek ördükten sonra şimdi 4. ilmeğimizle artırma işlemimizi yapıyoruz. İlmeği düz olarak örüyoruz. Daha sonra sol şişimizde alttaki ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyoruz. Bir ilmeği 2 kere örmüş olduk. Bir ilmek artırma yaptık. İpimi öne alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2. Şimdi sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimizle artırma işlemimizi yapacağız. Bu defa önce artırma ilmeğimizi örüyoruz. İlmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Daha sonra ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3. 3 ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Ortada olan 2 ilmeği düz olarak öreceğiz arkadaşlar. 5 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2. Daha sonra ipimi öne alıp 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördükten sonra sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeklerimi sıra sonunda düz olarak örüyorum. Sıra başında örmeden alıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi bu sırada 4 ilmek öreceğiz. İlk ilmeği aldım. 1, 2, 3, 4. Diğer sırada 3 ilmek örmüştük. Bu sırada 4 ilmek örüyoruz. Birer birer ilmeklerimiz artıyor arkadaşlar. 5. ilmeği yani ters ilmeklerimin hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra sol şişimle alttaki ilmeğin içerisine giriyorum. Aynı ilmeğin içerisine değil de alttaki ilmeğin içerisine girip ilmeği düz olarak örüyorum.
İpimi öne aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra sıra sonunda da 5 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. İlk ilmeği içerisine girerek düz olarak örüyorum. Daha sonra ilmeğimi tekrar düz olarak örerek artırma işlemini tamamlamış oluyoruz. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yine arka yüze geçtim. Arka yüzde yine tam ortada olan 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6. Bir önceki arka yüzde 5 ilmek ördükten sonra 2 ilmek düz örmüştük. Bu sırada artırma yaptığımız için 6 ilmek ters örüp 2 ilmek düz örüyoruz. 1 2. Şimdi ipimi öne aldım. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters ördüm. 6. ilmeği yani sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. İlerledikçe model kendisini daha çok gösteriyor arkadaşlar. Bu roba tekniğini her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten kolay bir teknik, hem de çok çabuk ilerliyor. 5 ilmek ördüm. Şimdi buradaki ilmeği, 6. ilmeği düz olarak örüyorum. İlmeğin içerisine değil de bir alttaki ilmeğin içerisine batıp sol şişimle düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum aradaki ilmeği. Bu 2 ters ilmeğimizi arka yüzde düz örüyoruz. Daha sonra yine alttaki ilmeğin içerisine giriyorum. Önce artırma işlemini yapıyorum. Daha sonra ilmeğin kendisini örerek işlemi tamamlıyorum. Kalan 5 ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Tam ortada olan 4 ilmekle işlemimizi yapıyoruz. Aradaki 2 ilmeği ters örüyoruz. Arka yüzde düz örüyoruz. Buradaki ilmeklerle ters ilmeklerimizin sağında ve solunda olan ilmeklerle artırma işlemimizi yaparak robada artırmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim, daha sonra modelde biraz ilerleyelim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 3 4 5 6 7 ilmek, 3 6 7 ilmek ördükten sonra arka yüzde 2 ilmek düz, tekrar 6 ilmek ters örüyorum. Sıra sonundaki 7. ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi bir kez daha artırma işlemimizi göstereyim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 almış olduğum ilmekle 4 5 6. Şimdi 7. ilmekle artırma yapacağım. Önce 7. ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra alttaki ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Aradaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Daha sonra ters ilmeğimden sonraki ilmeğin içine giriyorum. Fakat ilmeğin içine değil, alttaki ilmeğin içine girerek düz olarak örüyorum. İlmeği tekrar düz olarak örüp artırma işlemini tamamlıyorum. İlmeklerimizi düz olarak örelim. Kalan ilmekleri. Arka yüzde yine sadece arada olan 2 ters ilmeğimizi arka yüzde düz olarak örüyoruz. Kenardaki ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeklerimizin düzgün olarak görünmesi için düz olarak örüyorum. Sıra başında örmeden alıyorum.
Şimdi modelimizin daha çok kendisini göstermesi için arkadaşlar biraz ilerleyip gelelim. Biraz örerek ilerledim arkadaşlar. Model kendisini göstermeye başladı. Gerçekten çok güzel, çok da çabuk ilerleyen bir roba tekniği arkadaşlar. Roba artırma tekniği. Önden görüntüsü böyle, arkası da böyle. Bu tekniği arkadaşlar her türlü örgülerinize uygulayabilirsiniz. Gerçekten görüntüsü çok güzel. Ben çok sevdim. Örmesi de çok keyifli. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni model, yeni teknik videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.